programına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Nida. Bugün ekranlarımızın başına geçip sosyal medyayı kaydırırken hepimizin maruz kaldığı, bazen canımızı sıkan, bazen ise yok artık bu kadar da olmaz dediğimiz devasa bir konuyu masaya yatırıyoruz. Medya okuryazarlığı, sahte haberler ve internette hayatta kalma sanatı. Bugün yanı başımızda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi gençlerin dijital dünyadaki adımlarını en yakından gözlemleyen bir isim. Sosyal medya yönetim uzmanı ve aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi'nde Medya İletişim Bölümü öğrencisi Azra Nur Barklı. Hoş geldiniz. Hoş buldum Nida. Harika bir enerjiyle açtım programı. Bugün burada olmak ve özellikle günümüzün en büyük problemlerinden biri olan bilgi kirliliği hakkında konuşmak benim için çok değerli. Davetin için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz kırmayıp geldiğiniz için. Konuya direkt en can alıcı yerden girmek istiyorum. Sabah uyanıyoruz, telefonumuzu elimize alıyoruz ve daha yüzümüzü bile yıkamadan WhatsApp grubuna bir mesaj düşüyor. Şu aşıya olanlar gizli çiftli izleniyormuş veya Instagram'a gidiyoruz. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti, tıkla izle diye bir haber. Peki biz ne zaman böyle bir bilgi bombardımanı noktasına kaldık? Yani böyle sahte haber rüzgarının ortasında ne zaman kaldık? Kesinlikle, ama işin aslı şu. Teknoloji günümüzde hızla büyürken teknolojiyi tüketme alışkanlığımız aynı hızla büyümedi maalesef. Yani elimize dünyanın en büyük bilgisayarlarını verdiler ama bize bunun kullanma kılavuzunu vermediler. Karşı taraf çok profesyonel, algoritmalardan psikolojik tetikleyicilere kadar her şeyi kullanıyorlar. Ama panik yok, biz de bugün burada medya okuryazarlığıyla birlikte dinleyicimize bu oyunları bozacak harika hayatta kalma ipuçları vereceğiz. Harika, o zaman başlayalım. Her gün binlerce içeriğe maruz kalıyoruz. Peki bu medya okuryazarlığı tam olarak nedir ve neden zorunluluk haline geldi? Eskiden medya okuryazarlığı sadece gazete veya televizyondaki mesajları anlamaktı aslında. Ama bugün ise dijital bir bombardıman altındayız. Medya okuryazarlığı tükettiğimiz içeriği sadece okumak değil, bunu eleştiren bir gözle de bakmak demektir aslında. Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay ama doğru bilgiye ulaşmanın bu kadar zor olduğu bir dönem daha olmadı. Bu yüzden artık bu bir genel kültür değil, bir savunma mekanizması haline geldi. Sosyal medyada bir haber görüyoruz. Binlerce beğeni almış. Peki bunun sahte olduğunu ilk bakışta nasıl anlarız? İlk kural şu: eğer bir haber sizi aşırı öfkelendiriyor veya aşırı mutlu ediyorsa orada bir durmanız gerekiyor. Çünkü yalan haberler mantığımıza değil, duygularımıza oynuyor. İlk bakışta şunlara dikkat edebiliriz. Tık tuzağı, yani clickbait başlıklar. Nedir bu clickbait başlıklar? Şok şok şok, inanamayacaksınız gibi aslında hepimizin gördüğü, hepimizin önüne çıkan başlıklar. Genellikle bu başlıklar güvenilmezdir. Kaynak kontrolü. Haber hangi sitede yayınlanmış? Resmi bir haber ajansı mı? Yoksa HaberX, GüncelX, YZ gibi garip bir alan adımı var. Buna dikkat edebiliriz. Üçüncü olarak da tarih kontrolü. Yani bazen 5 yıl önceki haberler şu an günümüzde sanki yeni yaşanmış gibi lanse edilebiliyor. Bunlara dikkat edebiliriz. Peki haberi doğrulamak için elimizde hangi pratik araçlar var? İnternette dedektifcilik oynamak aslında sandığımızdan daha kolay. Doğrulama platformları var bu iş için. Türkiye'de bazı platformlar bu işi bizim yerimize yapıyor. Bir şüpheniz varsa önce buradan kontrol sağlayabilirsiniz. İkinci olarak da tersine görsel arama. Yani haberlerle birlikte paylaşılan fotoğrafı Google görsellere yükleyip o fotoğrafın daha önceki bir olaya mı ait yoksa şu anda günümüzdeki bir olaya mı ait olduğu hemen ortaya çıkıyor. Bir diğer konu ise sosyal medya algoritmaları. Sosyal medya algoritmaları bizi nasıl yönetiyor? Algoritmaların tek bir amacı var aslında. Hepimizin bildiği gibi sizi ekranda olabildiğince uzun tutmak. Yani bunun için de sizin hoşunuza gidebilecek içerikleri, fikirleri önünüze çıkartıyorlar. Buna biz yan kod diyoruz. Eğer sadece kendi fikirlerinizden insanların
paylaşımlarını görürseniz bir süre sonra dünyada tek doğrunun o olduğunu sanmaya başlarsınız. Bu da bizi yalan haberlere karşı tamamen savunmasız bir hale getirir. Arada bir karşıt görüşleri de incelemek, algoritmayı şaşırtmak gerekiyor. İlelim dijital güvenliğe. Kimlik avı yöntemleri artık çok profesyonelce yapılıyor. Peki güvenliğimizi sağlamak için temel kurallar nedir? Sahte haberler zihnimizi hedef alırken saldırganlar cüzdanımızı ve kişisel verilerimizi hedef alıyor. Bunlardan korunmak için şu üç temel kuralı da dikkate alabiliriz. Hediye çeki kazandınız. Linklerine tıklamıyoruz. Artık hepimizin bunu öğrenmesi gerekiyor. Çünkü hiçbir banka veya kargo şirketi sizden durup dururken bir linke kişisel verilerinizi girmenizi istemez. İkinci olarak, iki faktörlü doğrulama. Nedir bu iki faktörlü doğrulama? Sadece şifre yetmiyor. Instagram, WhatsApp, e-posta gibi çift aşamalı doğrulamaları açmanız gerekiyor. Adres çubuğuna bakmak. Girdiğiniz sitenin adresinin başında HTTPS ibaresi var mı? Ya da site adının doğru yazılıp yazılmadığı. Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Harika bilgiler. Son olarak dinleyicilerimize dijital dünyada daha bilinçli olmaları için tek bir tavsiye verecek olsanız ne olurdu? Tek kelimeyle özetleyebilirim, şüphecilik. Ama paranoya seviyesinde bir şüphecilik değil bu. Daha çok sağlıklı bir entelektüel şüphe duyma. İnternette gördüğünüz her bilgiyi başkasıyla paylaşmayın. Paylaşmadan önce kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Bu bilgi gerçek olmayabilir mi? Ve ben bu bilgi gerçek olmayabilir mi? Ve ben bu bilgiyi paylaştığımda bir yalanın parçası mı oluyorum? Bir bilgiyi paylaşmadan önce 5 saniye düşünmek aslında hepimizin dijital dünyayı hepimiz için çok daha güvenli bir yer yapacaktır. Hepimiz için birbirinden değerli bilgiler. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz ve bizi bilgilendirdiniz. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Umarım dinleyen, izleyen herkes bu bilgilerden faydalanabilir. Hepimiz için çok güzel bir program oldu. Hoşça kalın. Gerçek hayatta ve dijital dünyada güvende kalın.